Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün BMW 230e Active Tourer'la birlikteyiz. Benim yakınımın, bacanağımın aracı yeni aldı. Alır almaz İzmir'de buluştuk. Kısa bir süre birlikte olacağız bugün. Hazırda birlikteyken dedim arabayı bir test sürüşü yapayım. Arabayı biraz inceleyeyim. Size de ilk izlenimlerimi aktarayım istedim. Araç bildiğimiz BMW tasarımında ancak MPV tasarımında bir araç bu. Plug-in hibrit. Plug-in hibrit olması nedeniyle de biliyorsunuz BYD için bir ÖTV düzenlemesi yapılmıştı. Bu ÖTV düzenlemesinden yararlanılarak %30 ÖTV ile satışı yapıldı bir müddet. Ancak fiyatı arttırıldığında tekrar %60 ÖTV'ye giriyor. Bazı donanımları kısaltılıyor. Bu donanımların azaltılması sonucunda tekrar %30 ÖTV'ye sokulabiliyor. Araç çok talep gördü çünkü 4x4 bir araç. 130 kW'lık da bir elektrikli motoru var. Elektrikli araçların birçoğundan daha güçlü bir elektrikli motoru var. Benzinli motoru da 1500 motor, 3 silindirli bir benzinli motor. İkisi birlikte 477 Nm'lik bir torku var. Sürekli 4 çeker olarak çalıştırılabiliyor. Hem elektrikli hem benzinli motorunu birlikte sürekli kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda siz dışarıdan evinizden dolduramasanız da benzinli motoruyla sürekli elektrikli bataryasını da şarj edebiliyorsunuz. Bataryası doluysa sadece elektrikli olarak da kullanılabiliyor. 5,5 saniyede 0-100 hızlanması var. Müthiş bir performans. Sadece elektrikli olarak ise yaklaşık 80 kilometrelik bir menzili var. Aracın hem önünde hem arkasında hava soğutmalı diskler var. Yalnız görebildiğim kadarıyla lastikler ram flat lastikler değil. Keşke ram flat lastikler olsaydı. Bir de 17 inç. Ben bu araca 18 inç lastiklerin daha yakışacağını düşünüyorum. Araçlar Bridgestone lastikle gelmiş. Aracın ağırlığı 1920 kilogram. Bagaj biraz dolu ama birazdan gösteririm. 400 litrenin çok az üstünde bagaj kapasitesi var. Aracın uzunluğu 4386 mm. X1 ile aynı platformda üretiliyor. Ancak X1'den daha kısa. Boyutları daha küçük. Aracın yerden yüksekliği ise 158 mm. Yani 16 santime yakın bir yerden yükseklik var. Bu arada aracın bakım aralığı her yıl veya 15.000 kilometre, hangisi önce dolarsa. Bataryanın ise 120.000 kilometre, 8 yıl garantisi var. Euro NCAP testinden 5 yıldız almış bir araç. 88 puanla. Bugün bana eşim yardımcı oluyor sağ olsun. Şimdi biraz aracın oturma pozisyonuna bakalım, bagajına bakalım. Ayakla açılır bir bagaj var. İstanbul'un kaderi deprem çantası maalesef herkeste var gibi. Deprem çantamız. Burada şunun altında şöyle bir hazne var. Buraya kablolarınızı falan koyabilirsiniz. Burada da çok az bir boşluk var. Buraya bir şey konulmaz. Ama bu şekilde kullanılabiliyor. Yanda filelerimiz var. 400 litrelik bence biraz küçük bir bagaj var. MPV araç. Aslında MPV'lerde biraz fazla oluyor da geçmişte. Active Tourer'ın daha büyüktü. Grand Tourer'ı da vardı. Bu şekilde hem kilitleyip hem kapatabiliyoruz. Aynı zamanda ayakla da kapatılıyor. Araca yaklaştığımızda araç kendisi açılıyor. Uzaklaştığımızda da araç kendisi kapanıyor. Bu aracın en güzel özelliklerinden bir tanesi de uzaktan erişim var. Telefon üzerinden aracı kontrol edebiliyoruz. Ben ekrana da koyacağım onu. Telefon üzerinden aracı kapatabiliyoruz, açabiliyoruz. Klimasını açabiliyoruz, klimasını kapatabiliyoruz. Klimayı açtığımızda 30 dakikalığına açılmış oluyor. Ancak şöyle bir durum var. Uzaktan erişim uygulamasının biraz daha güncellenip geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin klimada uzaktan erişimde klimayı açtığınızda dereceyi oradan ayarlayamıyorsunuz. Son klima derecesi hangisinde bıraktıysanız o klima ile çalıştırıyor ve 30 dakika boyunca çalıştırıyor. Ama yine de uzaktan erişimin olması güzel bir özellik. Aracın yerini görüyoruz, istatistiklerini görüyoruz. Ancak biraz daha geliştirilmesi gerekiyor. Onu da ekrandan göstereceğim, yani nelerin yapılıp yapılmadığını da göreceğiz. Şimdi oturuş pozisyonuna bakalım. Oturuş pozisyonu benim 1.78 boyum. Bana göre ayarlı ve burası yani limitlerde. Bence biraz limitlerde ama yani tavan fena değil ama oturuş pozisyonu biraz limitlerde. Ön tarafı göstereyim. Ben biraz tabii rahat pozisyonda oturdum. Rahat
rahat pozisyonda. Evet, biraz rahat pozisyonda oturdum. Yani biraz daha normal oturuş pozisyonu alırsam biraz daha bir tık daha arkası iyi olur. Şöyle söyleyeyim, aracın malzeme kalitesi güzel. Yani özellikle koltuklarını çok beğendim. Çok spor koltukları var. Yanal destekleri çok iyi. Aynı zamanda baldır destekleri de var. Koltuklar hafızalı, elektrikli. Malzeme kalitesi güzel. Sadece şu alt kısımlar biraz sert plastik. O da normaldir. Arka taraflarda aynı şekilde. Şöyle söyleyeyim. Bu beğenmediğim tasarımlardan bir tanesi de BMW'nin bazı modellerinde var. İşte şuraya dokunarak açıyoruz. Yani şu kısım daha derin bir saklama alanı olsaydı daha iyiydi. Maalesef bu şekilde yapmışlar. Burada bazı kısa yol tuşları var. İşte vites seçici, start stop, işte müzik sesi, medya kontrolü, sürüş bilgilerine direkt girme gibi. Şurada aracın altında, ekranında D, L, N veya R olarak gösteriyor. L'ye getirdiğinizde vitesleri gösteriyor aynı zamanda. Kaçıncı viteste olduğunuzu, 1, 2, 3 gibi. Fakat L'de benzinli motoru devreye sokuyor. Aynı zamanda batarya boşsa bataryayı da doldurmaya başlıyor. Bir defa daha tıklarsanız geriye doğru bu şekilde, o zaman da D'ye alıyor ve D'de elektrikli motor eğer etkinse elektrikli motorla, bataryayla devam ediyor. Burada da şu şekilde araç simgesine basarak böyle bir ekran geliyor. Burada tahrik ve şasi kısmına basarak elektriği devre dışı bırakabiliyorsunuz veya elektriği etkinleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda yüksek güç ihtiyacında da elektrik motorunu direkt olarak devreye sokabiliyorsunuz. Otomatik veya aktif yapabiliyorsunuz. Şarj durumunu muhafaza et kısmına bastığınızda ise bataryanın şarj seviyesini sürekli bir miktar olarak dolu olarak tutuyor. İhtiyaç halinde kullanmak üzere. Şimdi biraz gölgeye geleyim. Gölgede biraz göstereyim. Şimdi gölgeye de geldim. Biraz menüden bahsedeyim size. Buradan menüye alabiliyoruz. Birçok seçenek var menüde. İşte sürüş ayarları, koltuk ayarları, radyo, yani birçok seçenek var bu şekilde. Ekranlara geldiğimizde göstergelere basıyoruz. En altta sürüş verileri var. Orayı tıkladığımızda bu şekilde değerlerimizi gösteriyor. Şimdi de aracın biraz sürüş dinamiklerine bakalım. Şu anda D'ye aldım. D'de sadece elektrikli olarak gidiyor. Tabii aracı kısa bir süre sürüş yapmış olacağım. Yani bir gün veya 2 gün araç bizimle birlikte. Zaten dün birlikteydik. İşte bugün de kullanacağız. İlk izlenimlerim olarak size söyleyebileceklerimi aktarayım. Aynı zamanda bu şekilde bir elektrikli sürüş yaparak. Şu anda araç ekranında bana %72'lik bir batarya doluluğu olduğunu gösteriyor. Beğendiğim ve beğenmediğim yanlarını anlatmak istiyorum size kısaca. En beğendiğim yanı aracın bir defa performansı. Muhteşem bir performansı var. Hızlanması var. Hem elektrikli motoru hem benzinli motorunu istediğiniz zaman bir arada kullanıyorsunuz ve bu gücü size veriyor. Bu yanını çok beğendim. 4x4 bir araç. 5,5 saniyede 0-100 hızlanması var. Yani en beğendiğim kısmı aracın performans. Aynı zamanda menü seçeneklerinden bataryanın boş bırakılmamasını da seçerek iki motorun gücünü de alabilmiş oluyorsunuz. Bu yanını da beğendim. Şimdi kasislerden geçiyoruz. Süspansiyonlarını da gayet beğendim. Çukurlardan falan geçtiğimizde de sönümlenmesi iyi. Tabii burada araçta 17 inç lastiklerin olması da etkili. Belki 18-19 olsa tabii ki bu şekilde bir süspansiyon etkisini alamayabiliriz. Ama ben süspansiyonlarını da gayet iyi beğendim. Araçta en beğendiğim yanlardan bir tanesi de aracın koltukları. Gerçekten yanal destekleri çok iyi. Spor koltuklar çok rahat. Baldır destekleri de var. O nedenle aracın koltuklarını da çok beğendim. Yine beğendiğim yanlarından bir tanesi araçta geliştirilmiş bir uzaktan erişim var. Ama biraz daha geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine de çok hoşuma gitti. Uzaktan erişimin özellikleri gayet iyi. Açılabilir panoramik cam tavanı var ve koskocaman, yani boydan boya açılabilir kısmı da çok iyi. Yani geriye kadar
kadar gidiyor. Şu anda kamera olduğu için gösteremiyorum ama aracın dönüş çapını da beğendim. Güzel. 130 kW'lık bir motor gücü var aracın. Bu birçok satılan şu andaki elektrikli aracın motor gücünden fazla. Yani Hyundai Ioniq 5'ler, Ioniq 6'lar. Yani aklıma gelmeyen birçok aracın 130 kW'lık bir motoru yok yani. Bu araçta hem 1500 motor, benzinli motor var, hem 130 kW'lık elektrikli motor var. O kısmını çok beğendim. Yakıt tüketimini de beğendim. Batarya dolu olmadığı halde 130 kilometre, 120 kilometre hızlarla 6,5 litrelik bir tüketim gayet iyi bence, başarılı. Araçta beğendiğim özelliklerden bir tanesi de adaptif rejenerasyon sistemi. Yani önünüze bir araç geldiğinde araç yavaşlıyor, rejenerasyonu arttırıyor. Önünüzde araç yok ise aracı akıtıyor. Bu da güzel bir özellik. Tabii en önemli beğenilebilecek yanlardan bir tanesi de aracı çok düşük ÖTV dilimi ile alabilme olanağı. Dolayısıyla aracın fiyatını beğendim. 2 milyon 100 bin lira aracın fiyatı. Çok iyi bir fiyat. Bu arada birçok BMW araçlarında olanak olduğu gibi Mini'de de aynı şekilde var o olanak. BMW Prime seçenekleri var. Gerçekten çok güzel seçenekler. 3 ayrı seçenek oluyor. Ben bunu ekrana da koyacağım. İşte araç yıkamadan tutun, cam suyunun değiştirilmesi, çekici hizmeti, her gün ücretsiz otoparklardan yararlanma, motor yağını değiştirme gibi birçok özelliklerden yararlanabiliyorsunuz BMW Prime ile. Yani işte akaryakıt indirimi var, lastik depolama var, balans ayarı var. Her şey bu BMW Prime ile bunu kullanabiliyorsunuz ki ücreti de en yüksek pakette bile 400 lira değil, yani 380 lira falan. Zaten bir araç yıkamaya veriyorsunuz 500 lira. Aracı her ay en az bir defa yıkatsanız zaten o parayı çıkartmış oluyorsunuz. Zaten indirimleri de var. Hem benzin indirimi var, hem elektrikte indirim var. İlk izlenimlerime göre araçta eksik ve yetersiz bulduğum yanlarını açıklayayım. En büyük bulduğum eksiklik araçta adaptif cruise kontrol. Yani bu çağda, günümüz koşullarında adaptif cruise kontrolün olmamasını ben yadırgıyorum. Bu Mini'de de aynı şekilde böyle. Maalesef bunu birinci önceliğe getirmesi gerekiyor BMW'nin. Yani bugün en düşük fiyatlı araçlarda bile adaptif cruise kontrol var. O nedenle benim yadırgadığım bir şey. Adaptif cruise kontrol bence en büyük eksiklik. Yine beğenmediğim taraflardan bir tanesi Harman Kardon ses sistemi yok. Koltuk ısıtmalar var. Çok güzel çalışıyor. Ancak direksiyon ısıtma yok. Yani bunlar çok maliyetli özellikler değil diye düşünüyorum. Direksiyon ısıtma da olabilmeliydi. Özellikle uzaktan erişim olan bir araçta direksiyon ısıtma olmalıydı. Kamera sistemi de bu araç için çok yetersiz. 360 derecelik kamera sisteminin olması gerektiğini düşünüyorum. O da büyük bir eksiklik bence. 17 inç lastiklerin olması, 18 inç olsaydı daha iyiydi. 17 inç lastiklerin olması da bence bir eksiklik ve aynı zamanda ramfilet lastiklerin kullanılmaması da bence bir eksiklik. BMW'den alıştık ramfilet lastiklere. Bu arada şunu söyleyeyim, aracın ses yalıtımı fena değil. Çok iyi mi? Çok iyi değil. Ama kötü de değil. Yani bir süre sonra yaklaşık 110 kilometrelere yakın rüzgar sesini de almaya başlıyor ve aynı zamanda lastik sesini de, yuvarlanma sesini de benim beklediğimden bir tık daha fazla alıyor. Bunu diğer araçlarla karşılaştırma açısından söylemiyorum ama diğer birçok araca göre çok başarılı. BMW'nin diğer araçlarına göre karşılaştırıyorum. Örneğin X1'e göre karşılaştırdığımda ses yalıtımı bir tık daha geride. Bu arada söyledim mi bilmiyorum. Set butonuna basarak hız limit uyarısını devre dışı bırakabiliyoruz. Vites D'deyken eğer bataryada belirli bir doluluk oranı varsa şimdi olduğu gibi sadece elektrikli olarak gidebiliyor. L butonunu alırsanız benzinli motor devreye giriyor ve araç en yüksek performansta kullanılıyor. Bu arada batarya doluluk oranı düşükse batarya da dolduruluyor. Adaptif rejenerasyon olduğu için öndeki araca göre yavaşlayabiliyor ama tamamen durmuyor. Orta kolçakta çok küçük bir saklama alanı var. Orta kolçağın altında çok büyük bir saklama alanı var ama oraya ulaşım da hem daha zor hem de kapalı olmamış oluyor. Açıkta olmuş oluyor. Ben isterdim ki kolçak kapalı olsun, kolçağın içinde olsun o saklama alanı. Bu kısmını da beğenmedim.
sevmediğim yanlardan birisi olarak söyleyebilirim. Burada kısa yol tuşları da var aynı zamanda. Aynı zamanda bu şekilde araç sürüş takibini de yapabiliyoruz. Live Visual seçeneğinden aracın sürüş verilerini anlık olarak buradan da takip edebiliyorsunuz. Şimdi yeni gelen araçların %30 ÖTV dilimine sokulması için koltuk ısıtmanın kaldırılacağı, arka camların karartmasının kaldırılacağı belirtiliyor. Maalesef o şekilde %30 ÖTV'ye sokulabilecekmiş araç. Eğer dövizde çok fazla bir hareketlenme olmazsa. Bu arada şu andaki bu araç 7.4 kWh bir AC istasyon hızıyla şarj olabiliyor. Ancak yeni gelecek olan araçlarda 11 kWh'lik bir AC hız desteğinin olacağı söyleniliyor. Daha sonra ben aracın sahibiyle de bir görüşme yapacağım. Onu da size aktaracağım. Bu arada yine aracı kullanacağız. En son olarak görüşlerimi de yine belirteceğim. Bu arada araya girip bir ekleme yapmak istiyorum. BMW 230e plug-in hibrit araçlarında aynı zamanda temassız NFC kartla çalıştırma özelliği var. Ekrana da koyuyorum. Hüseyin abiye de vermişler bu NFC kartı. Bu NFC kartı aynada işareti bulunan NFC kart kısmına yaklaştırarak aracı açıyorsunuz. Sonra NFC kartı içeride tanımlı bölgeye koyup aracı çalıştırabilmiş oluyorsunuz. Yanınıza anahtar taşımamış oluyorsunuz. Bu da güzel bir özellik bence. Bazı araçlarda oluyor. Zaten araçta uzaktan erişim de var ama NFC kartla çalıştırma özelliğinin olması da çok iyi. Hoş geldin Hüseyin abi. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi aracın sahibi Hüseyin abiyle birlikteyiz. Hüseyin abi benim bacanağım. Uzun yıllar hem kamuda hem de özel sektörde çalıştı. Bu arada çukurlardan da geçiyoruz. Süspansiyonunu da kontrol etmiş oluyoruz Hüseyin abi. Gayet güzel salınımları, rahat. Hayırlı olsun öncelikle Hüseyin abi. Teşekkür ederim. Ne kadar oldu alalı? Alalı daha ikinci haftası aracı. İkinci haftası. 655 kilometre olmuş Hüseyin abi. Aracı alalı. Toplam 655 kilometremiz olmuş. Ne kadarını şehir içi, ne kadarını şehir dışında yaptın? Yani bunun 1/3'ünü şehir içinde, geri kalan 3'te 2'sini de şehir dışında. Zaten çok kısa olmuş. Evet, kısa bir zaman. Evet. dilimi Peki içerisinde. bu 655 kilometrenin 1/3'ünü şehir içinde yaptın ya, o şehir içi trafiği İstanbul'daydı sanırım anlattığın kadarıyla. Büyükçekmece, Silivri'den Kadıköy'e geliş. Evet, yani Kadıköy'den Kumburgaz'a ve Kumburgaz'dan tekrar Kadıköy'e dönüş. Yaklaşık 150 kilometre. Evet, 150 kilometre. Dönüş sanırım çok zahmetli oldu. Dönüş evet maalesef bayramın ikinci günüydü. 6 saat mi? 6 saatten fazla bir yolculuk. Yani oldu. sanki uzun yol seyahatinden daha şey olmuş. Evet, ben de anlamlandıramadım yani niye bu kadar yoğun bir trafik oldu. Yani Evet. bayramın ikinci günü tamam, insanlar bayramlaşmaya gidiyorlar. Yani hareket daha artar bayramda insanları ziyaretlerden dolayı ama bu kadar olağanüstü bir şey açıkçası beklemiyordum. Evet, aslında şehir içi trafiği için ideal araçlardan bir tanesidir hibrit veya elektrikli, plug-in hibrit veya elektrikli araçlar. Ama sana bataryası dolu vermediler anladığım kadarıyla. Sen de dışarıda şarj etmedin. Biz en son burada ettik seninle şarj. Evet, O da oldu. dün yaptık şarjımızı. Peki onun haricinde uzun yolda nasıl bir sürüşün oldu? İstanbul'dan İzmir'e, Dikili'ye bir seyahatin oldu. Bu seyahatteki hızın nasıldı? Aracın en önemli özelliklerden bir tanesi hızla ilgili olarak gerekli uyarıları zamanında vermesi o konuda bana yardımcı oldu aracı sürmemde. Dolayısıyla hız limitlerine uyarak geldim ama otoyolu kullandığım için de ortalama 120 ile 130 kilometre bir hızla bir yolculuğum oldu. Aracı %30 ÖTV ile aldın tabii ki. En büyük Doğrudur. avantajdan bir Evet, tanesi o. Evet. En beğendiğin özellikler hangileri oldu araçta? Nelerini çok beğendin? Daha önce ben BMW araç değişik modellerde araçlar kullandım. Buna en yakın modeli olarak da daha önce aracım X1'di. X1 ile aynı platformda üretiliyor bu araç. X1'de Evet. aynı platformda üretilmiş olması aslında bu aracı satın almamda önemli bir etken oldu. İkincisi de aracın yine hacim olarak, motor gücü olarak beklentilere uygun olması da aracı satın almamda önemli etkenlerden bir tanesi oldu. Evet, yani aracı ben ilk plug-in hibrit model aracı ilk defa kullanıyorum. Evde şarj imkanın yok. Evde şarj imkanı yok. Ama şöyle bir şey var. Yani bir kere araç yani beğeni açısından kullandığım diğer araçlara göre
göre çok sessiz bir araç. İlk dikkatimi çeken durumlardan bir tanesi o oldu. İkincisi de performans olarak aracın diğer kullandığım araçlara göre daha iyi bir performansa sahip. Muhteşem performansı ya, çok güzel gerçekten. Evet, yani araçla ilgili olarak. Öteden beri yani BMW araçları uzun yıllar kullandığım için de benim açımdan kullanma kolaylığı tercihlerimde etkili oldu. Evet, yani yeni bu araçlarla ilgili olarak teknolojik olarak daha farklı özellikler bulunmasına rağmen BMW araçlarla ilgili genel bir bilgiye sahip olduğum için kullanma açısından bana bir daha kolaylık sağladı. Yani bunları belirtebilirim, yani tercihimde etkili olan. Kullanmaya başladıktan sonra beğendiğin yanlar, performansı en yüksek. Evet. Beklentilerini karşılayan. Tüketim açısından nasıl? Tüketimi ben İstanbul'da da kontrol ettim. Yani Şu anda 5.8 litre benzin ortalaması var ki sadece dünden beri yaklaşık 60-70 kilometre ancak kullandık. Geri kalanının hepsi benzinli tüketimdi yani. evet, yani tüketim konusunda bazı endişelerim vardı yani. Çünkü genelde belli araçlarla ilgili değerler verilir ama çoğunda pratik olarak o değerlerin üzerinde bir tüketim söz konusu olur. Ancak bu araçla ilgili olarak tam tersine, yani benim bu oluşmuş olan bu beklentilerimden farklı olarak son derece uygun bir tüketimle karşılaştım. Aracın gördüğüm kadarıyla biraz kurcaladım. Acayip böyle çok fazla seçenekleri var aslında. Kullanma kılavuzu da bir ansiklopedi gibi neredeyse. Yani evet, Ya mesela iniş biniş desteği var. Daha onlar öğrenilecek. Bir türlü oturtamadık yani iniş biniş desteğini, kullanıcılı atanması, uzaktan erişim. Birçok özelliği var aslında. O özelliklerin hepsini özümseyip öğrenene kadar epey bir zaman geçer gibi bayağı bir özelliği var. yani doğrudur. Aslında ben de 2 günümü aracın kullanma kılavuzunu okumakla geçirdim. Bazı notlar aldım. Ancak bunlar tabii pratikte öğrenilecek şeyler. Evet. Zamanla aracın bu özelliklerini daha Öğreneceksin. rahat kullanma ve daha Peki öğrenecek Hüseyin elde abi, etmiş olurum. sana şeyi sorayım. Araçta beğenmediğin veya eksik bulduğun, mesela şimdi bak anında bastığım anda gaza direkt torkun hepsini birden veriyor. Çok güzel bu özellik. Peki Hüseyin abi, tekrar döneyim oraya. Araçta beğenmediğin veya eksik bulduğun, olmasını istediğin, şu da olsaydı iyi olurdu dediğin şeyler neler? Yani araçla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Beğenmediğim demeyelim de buna eksik buldum diyebilirim. Yani daha doğru bir tanımlama olur. O da şu: ben öteden beri hep böyle bir yarı otonom bir araç almayı hedeflemiştim, düşünmüştüm. Ya o da uzun yollarda, zaman zaman uzun yolları kullanıyorum. Bundan sonra İzmir'e geliş gidişleri biraz daha sıklaşacak. Yani dolayısıyla yarı otonom araç benim açımdan daha öncelikli hedef haline geliyor. Bu araçta bu özelliğin olmaması en temel eksiklik olarak sayabilirim bu konuda ilgili olarak. Bunun dışında araçlarla ilgili yani eksikler... Senin hissettiğin, yani şu da olsun dediğin var mı? Yoksa kişiye göre değişir zaten onları. Şu da olsun denilir diye ben çok açıkçası o konuda biraz aracın bagajı da biraz beni şey yaptı. Evet, bagajı biraz küçük. Yani küçük olması beni endişelendirdi. Yani çünkü sonuçta biz böyle bagajı çok kullanan, bagajı olan insanlarız. O mesela bagajı daha büyük olabilirdi araçla ilgili olarak. Şimdi Hüseyin abi, kamerayı da biraz yukarıya alalım. Şöyle Bergama yoluna çıkıp geri dönelim. En baştan beri 661 kilometre olmuş. 5.8 litrelik bir yakıt tüketimi var. Bugünkü sürüşümüz 105 kilometre olmuş Hüseyin abi. Benim bunu tamamen ben kullandım. 105 kilometrede 1.8 litrelik bir benzin tüketimi olmuş. 12.7 litrelik de bir elektrik tüketimi olmuş. 12.7 çok güzel bir değer. Bu 1.8 yakıt tüketimi de daha çok ben aracın performansını, frenini falan deneyeyim diye yaptığım performanslı sürüşlerde zaten 130 kilometrenin üstünde araç direkt benzinli motora geçiyor. Ama altındayken buradan seçtiğimiz şeye göre, şuradan da kısa yolları da var aynı zamanda, modlarını seçebiliyoruz. Modlarına göre örneğin Sport'u seçelim bak. Sport'a seçtiğimizde anında benzinli motoru da devreye aldı. 2 motoru birden devreye aldı. Şuradan bakalım. Tabii şu anda yağmur da var. Biraz trafik de var. Yolu boş bulmamız da lazım. Ona da bakacağız. Kronometreyi koyuyorum. Oradan da bakarız. Trafik müsaade etsin. Önemli olan o. Evet. Bayağı yağmur da yağıyor. Yani dolayısıyla bunlar trafikteki riski artırıyor. Tabii. Ya aracın 4x4 olması çok iyi. Yağmur sensörünün ayarını buradan ayarlayabiliyoruz. Şimdi ara hızlanmalara bakıyoruz bak. Anında 140'a çıktı. 0-100 hızlanması için şöyle aracı durduralım. Şimdi bakalım. Şu arkadaşlar geçsin. 1, 2, 3. 100. Yani muhtemelen 5 saniyede yaptım.
Ha, bu arada şunu göstereyim, bakın burada ben gazdan ayağımı çektiğimde burada rejenerasyonun devrede olduğunu gösteriyor şu öndeki şeyler. Mavi ışık. Evet, mavi ışıklar. Adaptif bir rejenerasyon sistemi var. Evet. Bu yani diğer sürüş modlarında da fena değil. Şu anda L'ye aldım. Buradan da aynı şekilde tepkime hızlarını görebiliyoruz. Gazdan ayağımı çektiğimde rejenerasyon bu şekilde oluyor. Yani sert bir şekilde yapıyor. Adaptif bir şekilde yapmıyor L1'de. L'de Hüseyin abi. Ama D'deyken, şimdi D'ye alayım. D'deyken yaptığımda adaptif yapıyor. Yani önünde araç yoksa akıyor. Önünde araç varsa ona göre yavaşlıyor. Oo, Hüseyin abi araba yıkandı. Evet. İçi hariç dışı yıkandı. Oyuncaklı da, burayı da böyle oynatabiliyoruz Hüseyin abi. Evet, onu öğrendim yani. Daha doğrusu sen yapınca onu öğrendim. Felaket bir yağmur var. Bu arada Hüseyin abi, şimdi kamyonlar bize çamurları sıçratıyor. Buradan aklıma geldi. BMW Prime var. Sen de bundan faydalanıyorsun. Evet. Ayda bir işte arabanı yıkatabiliyorsun. Örnek veriyorum. 390 lira yaklaşık bir para veriyorsun. 400 liraya. İlk ücretsiz. İlk 3 ay ücretsiz. Yaklaşık ayda 400 lira para veriyorsun. Ama bir sürü olanağı var. Gerçekten çok beğeniyorum onu. Birçok markanın örnek alması gereken bir uygulama. Yani sadece yıkatsan bile ayda bir zaten o parayı çıkartmış oluyorsun. Evet, ya. yani henüz daha onların özelliklerinden sadece bir benzin alımında kullandım onu. Hayırlı olsun Hüseyin abi. Teşekkürler. Kazasız, belasız, keyifli sürüşlerin olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Güzel bir araba, keyifli bir araba. Elektrikli araç kullanma imkanı olmayanlar için, benzinliden daha ucuza almak için. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Bu aracın benzinli motoru 1.5 motor. 1499 cc silindir hacmi var. Evet. 3 silindirli ve bunun yıllık motorlu taşıtlar vergisi 10.000 lira yaklaşık. Elektrikli motoru da Hüseyin abi 130 kW. 130 kW elektrikli motora sahip olan elektrikli araçların yıllık motorlu taşıtlar vergisi de 10.500 lira. Sen de hem elektrikli motor var hem benzinli motor var ama sen sadece benzinli motorun motorlu taşıtlar vergisini veriyorsun. Doğrudur. Peki bu adalet mi? Yani o adalet midir? Yani bu konuda ilgili bir şey diyemeyeceğim. Örneğin Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq 6 çok bilindik araçlar olduğu için bunları söylüyorum. Mercedes EQB, Mercedes EQA, bunlar mesela Mercedes 140 kW motora sahip. Bilindik markaların birçoğu 160 kW'ın hatta 150 kW'ın altında bir motora sahip ve onlar 10.000 liranın üzerinde bir motorlu taşıtlar vergisi veriyor. Ama plug-in hibrit bir araca sahip olan kişi ise sadece benzinli motorun motorlu taşıtlar vergisini veriyor. Ya ben onun ötesinde plug-in hibrit araçları şuna benzetiyorum. Aslında bu araçlar ileride tamamen elektrikli araç kullanmak isteyenler açısından Geçiş aslında için bir evet. tereddüt yaşayanlar, acaba elektrikli araç bana uygun mu değil mi? Değil mi? Yani o tereddütü ortadan kaldırıyor. Yani daha doğrusu o tereddütü ortadan kaldırmak için bir ara dönem, bir geçiş dönemi. Benim de tereddütlerim vardı. Bunların başlangıçta. tek dezavantajı, yani en önemli dezavantajları plug-in hibrit araçların bataryası küçük olduğu için, devir sayısı, cycle sayısı çok fazla olduğu için daha kısa ömürlü oluyor. Ancak tabii değiştirme maliyeti de büyük bataryalı araçlara göre çok daha az oluyor. Ama yine de çevrim sayısı minimum 2000-3000 kadar yaklaşık oluyor. 2000 çevrim sayısı olsa zaten bu gördüğümüz kadarıyla şu ortalamalarla sürülürse zaten 80 kilometreyi çok rahat aşıyor. Yani 80 kilometreyi çok rahat aştığında da 2000 çevrim olsa 160.000 kilometre yapıyor. Sadece elektrikli olarak gidişi. Bir de bakım maliyetleri. Plug-in hibrit araçlarda bakım ücretlerini biraz daha yüksek tutabiliyor bazı firmalar. Ama şöyle düşünmek gerekiyor. 1.5 benzinli motor bir aracı aldığınızda %80 ÖTV verdiğiniz için bunun muadili BMW'nin bir aracını çok daha yüksek bedelle satın alıyorsun. Dolayısıyla satın alma maliyeti anlamında %30 ÖTV ile satın alındığında gerçekten ciddi bir maliyet avantajı var. Yani bunu da öngörmek gerekiyor. Evet, bir de BMW'yi geceleyin bakmak istedim. Hem iç tasarımını göstereceğim hem de dışarıdan bakışı bir bakalım. Aracın yanına yaklaşınca araç kendisi otomatik olarak açılıyor.
İndikten sonra uzaklaşınca da kapanıyor. Şimdi geldik, yaklaştık. Açıldı. Evet. Aracın yanına yaklaşınca açılıyor. Karşılama yapıyor. Yerlerde bu şekilde bir BMW yazısı oluyor. Bir de arkadan bakalım. Arka görünüm bu şekilde. Kapandı yine uzaklaştığımız için. Karşılama yazısı. Şimdi içine geçelim. Evet. İçine geçtik. Bu şekilde bir karşılama oluyor. Start stop'a bastık. Çalıştırdık. Daha önceki bıraktığımız şekilde başladı. Şu anda hava fena değil. O yüzden şunu bir kapatalım. Ambiyans aydınlatmasını beyaz olarak ayarlamış Hüseyin abi. Bu şekilde beyaz olarak. Bu arada ekranla ilgili değişimleri yapabiliyoruz. Örneğin ekran görünümünü, şurada bir tekerlek var. Tekerlekten de bunu ayarlayabiliyoruz, burayı. Örneğin navigasyonu buraya aktarabiliyoruz. Güncel verileri buradan görebiliyoruz. Ev tuşu bu şekilde, ancak buradan farklı yerlere giriş geçiş yapabiliyoruz. Örneğin araçla ilgili kısım bu. İşte Tesla'da olduğu gibi, bazı araçlarda olduğu gibi aracın bu şekilde etrafını döndürebiliyoruz. Bu şekilde oyuncaklı şeyleri var. Değerleri bu şekilde görebiliyoruz. Örneğin sürüş başlangıcına göre vermiş. Bugünkü sürüşümüzde 122 kilometre yapmışız. 2.6 litre tüketmişiz. 10.9 kWh de 100 kilometre enerji tüketimi var. 3 saat gözüküyor burada çünkü ben arabanın içinde epey bir kurcaladım menüleri falan. O nedenle epey bir burada bu gözüküyor. Yoksa gerçekten ciddi performanslı kullandığım için bu 2.6 litrelik tüketim oldu. Yoksa çoğunluğu ben elektrik tüketimi ile yaptım. Genel başlangıç itibariyle bakalım. Başlangıç itibariyle baktığımızda ise 6 litrelik bir benzin tüketimi var. Hüseyin abinin aldığından itibaren bakalım 5.9, yani aynı. Çok büyük bir değişiklik yok. Araç durumundan lastik basınçlarını görebiliyoruz. Motor yağ seviyesi, işte genel kontroller falan, onları görebiliyoruz. Şimdi menüye buradan geçiyoruz. Menümüz bu şekilde. Tümü diyoruz. Menüde epey bir seçenekler var. Ben bayağı bir kontrol ettim ama çok fazla var. Çok fazla kurcalamadım. Araçta hemen hemen birçok şey var. Direksiyon ısıtması yok. Onu söyleyebilirim. Koltuklar için iniş biniş kolaylığı var. İç aydınlatmaya bir bakayım. Mavi seçtik şu anda. Şu anda mavi oldu ortam ışıkları. Ayakları da aydınlatıyor. Şu kolçak altını da aydınlatıyor. İşte bu kısım da var. Arkada sadece göstereyim. Kapı kolları var sanırım. Farklı renkler buradan seçildiğinde sade bir ambiyans aydınlatması ve güzel. Yani ben çok böyle aşırı cafcaflı olduğunda çok sevmiyorum. Ama bu şekilde daha güzel oluyor. Yani herkesin tercihi tabii ki. Yine de mavide bırakabiliriz. Tekrar gelelim. Sürüş ayarları kısmı var. Sürüş desteklerini falan ayarlayabiliyoruz. Araçta sesli komut da var. Aracın ses sisteminde Harman Kardon yok ama çok kötü bir ses sistemi değil. Ama BMW'nin diğer modelleriyle karşılaştırıldığında bir tık geride kalıyor diyebiliriz. Oturma konforu, ben şu anda ID ile girmediğim için araca, BMW kayıtlı ID ile girdiğinizde iniş biniş desteğini size sunuyor. Ben misafir kullanıcı olarak hep girdim. Canlı araç bilgileri kısmında ise bu şekilde sürüş bilgileri görülebiliyor. Zaten onda kısa yol tuşu da var burada ortada, araç şeklinde. Bu şekilde onları zaten görebiliyoruz. Bu şekilde birçok özelliği var diyebiliriz. Ve aynı zamanda ana ekranda da buralara siz kendiniz atama yapabiliyorsunuz. Ana ekrana da bu şekilde atamalar yapabiliyorsunuz. Böyle oyuncaklı şeyleri de var. Evet, iç kısmı bu şekilde gösterdim. Bu şekilde ayrılışta
Yine aynı şekilde orada bu şekilde burada yine BMW yazısını gösteriyor. Arka taraf bu şekilde gözüküyor. Bu karşılama ışığı gerçekten güzel. Onu beğendim. Araçtan uzaklaşınca da araç kendini kapatıyor. Bir süre sonra ışıklar sönüyor. Evet. Bu şekilde sönüyor. Araçla ilgili genel düşüncelerimi kısaca söyleyeyim. Birincisi %30 ÖTV ile bulunabilirse kesinlikle alınabilecek araçlardan bir tanesi. Yani bugün itibariyle BYD'nin atmosferik araçlı plug-in hibrit aracı bile 2 milyonun üzerinde bir fiyatta. Malzeme kalitesi açısından bakıldığında, özellikle performans açısından bakıldığında, 3 silindirli turbo motor açısından, güç açısından bakıldığında çok fersah önde bir araç bana göre. Muhtemelen bulunma ihtimali düşük olabilir tabii %30 ÖTV ile. Bildiğim kadarıyla hepsi satılmış durumda. Eğer %30 ÖTV ile bazı donanımları kısılmış olarak getirilirse o donanımların sizin için öncelik konusu olup olmadığına bakılarak yine tercih konusu yapılabilir. Ben aracın performansını özellikle çok beğendim. Tüketimi de bu performansa göre bakıldığında gerçekten güzel. Yani ben hiçbir zaman plug-in hibrit aracı tercih etmem. Her zaman elektrikli aracı tercih ederim. Ama evden şarj imkanım yoksa ve elektrikli araca bir nebze uzak bakıyorsam, uzak yaklaşıyorsam, bakım periyotları, bakım maliyetleri açısından ve gelecek açısından bakıldığında tereddütlerim olsa da bir benzinli araç yerine bunu tercih ederim. Bu tamamen kişisel bir görüştür. Benim kişisel görüşümdür. Ben daha önce Volvo'nun plug-in hibrit aracını kullandım. Volvo XC40'ın. T5'te o da 1.5 motorluydu. Onun da 10 kW'tı bataryası ve gerçekten 40 kilometre, 45 kilometre falandı yani menzili. Bunun menzili de çok iyi. Çok rahatlıkla şehir içi 70-80 kilometre yapılır. Ben hatta burası biraz daha düz bir şehir olduğu için burada muhtemelen 90-100 kilometrelerin bile yapılabileceğini düşünüyorum. Ama araç altında öyle bir güç besliyor ki o kilometreleri yakalamak çok mümkün olmayabiliyor. Ben çok sakin araç kullanmama rağmen tıpkı Tesla 4 çeker araçta yaşadığım gibi araç beni kullan diyor. Bu ivmelenmeyi kendine yaşat diyor araç. Onu gösteriyor. Donanım olarak da birçok donanım özelliklerinin olması, evet adaptif cruise kontrol olsaydı çok daha güzel olurdu. Ama en azından şehir içi kullanımlarında adaptif rejenerasyon olması, batarya gücünün yaklaşık 70-80 kilometrelik şehir içi menzili için yeterli olması, hele evden şarj imkanı olmayanlar için benzinli motorla sürekli bataryayı belirli bir gücün üzerinde tuttuğu için önemli seçeneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Eğer aynı özelliklere sahip 1.5 motora sahip bir benzinli araca 2 milyonun üzerinde bir para vereceğime hem elektrikli motoru olan, üstelik de çok güçlü 130 kW'lık bir elektrikli motoru olan hem de benzinli motoru olan böylesine güçlü bir aracı almayı tercih ederim. Burada şu düşünülebilir, evet batarya döngüsünden kaynaklı sürekli bataryayı şarj ederseniz örneğin şehir içinde gerçekten sadece elektrikli olarak kullanabilirsiniz aracı. Ama bir süre sonra batarya belki de 70-80 bin kilometre sonra, 100 bin kilometre sonra batarya verimliliğini kaybedebilir. %70, %80 verimliliğe belki de düşebilir. Sizin kullanımınıza göre. Muhtemelen eğer iyi kullanırsanız belki de 150-160 bin kilometreye kadar gidebilir ki batarya garantisi de zaten 120 bin kilometre. Yani 120 bin kilometre sonra 15 kW'lık, 14 kW'lık bir bataryayı değiştirmenin maliyetinin de çok yüksek olmadığını düşünüyorum. Çünkü aracın maliyet fiyatı uygun. BMW kalitesinde ve bu performansta 4 çeker bir aracı elektrikli araç tercihim olmasa kesinlikle tercih ederim. Bu benim kişisel görüşüm. Aynı zamanda eksiklikleri de var. Tasarım olarak MPV'ler artık biraz geride kalmış durumda. Geçmişte tutuluyordu. Aileler açısından da seviliyordu ama günümüzde çok tutulmuyor maalesef. Tasarım görecelidir. O konuda bir şey diyemeyeceğim. Ancak araçta eleştirebileceğim özet olarak
geçersek en önemli eksiklikler koltuk ısıtma varken direksiyon ısıtmanın olmaması, adaptif sürüş sisteminin olmaması, Harman Kardon ses sisteminin olmaması diyebilirim. Ama beğendiğim yanları da epey fazla. Uzaktan erişiminin olması özellikle çok güzel. Koltuk ısıtması, koltukların kalitesi, spor bir yapısının olması, yanal desteklerinin çok iyi olması, süspansiyonlarının yine aynı şekilde çok güzel olması. Önemli beğendiğim yanları. Frenleri de güzel, onları da beğendim bu arada. Yani aklıma gelen şeyler bunlar. Epey bir kullandım ama ilk 2 günde de izlenimlerim bu kadar oldu. Sahibi Hüseyin abi de uzun yıllar BMW kullanmış birisi. BMW arayüzlerine de alışık, gayet de memnun. Yani BMW 230e Active Tourer aracıyla ilgili, plug-in hibrit aracıyla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler, selamlar.